Baddest Man on the Planet, Mike Tyson'dan sonra dünyanın en belalı insanı lakabını hak eden Francis Ngannou hayatından bahsedeceğiz bu videoda. Francis, yokluğun içinden hiçbir şeyi olmadan Kamerun'dan Avrupa'ya bir şekilde göç edip UFC'de ağır siklette kemer kazanıyor. Francis 1986'da Kamerun'un Bata şehrinde doğuyor. Ve çocukluğundan genel olarak bahsetmek istemiyor çünkü çok büyük zorluklar çekmiş ve bunları da insanlara pek açıklamak istemiyor. Babası çok kavga eden birisiymiş ve halk genelde babasını sevmiyormuş ve küçüklüğünde Francis'le babası yüzünden çok dalga geçmişler. 6 yaşındayken annesi babası boşanıyor, onu teyzesinin yanına yolluyorlar ama küçük zihni bu boşanmayı falan zorlukları kavrayamıyor o zamanlar tabii ki. Ama bu yaşanan ailevi problemlerden sonra adam depresyona girmiyor çünkü bir an önce çalışmak zorundaymış ve gerçekten kahvaltı etmeye bile paraları yokmuş. 10 yaşına geldiğinde kum madenlerinde çalışmaya başlayan Francis bir süre sonra okulu başlıyor. Ardından okuluna gidiyor ama okulda da çok ciddi açlık yaşıyor. Hani karnını doyuramıyor genel olarak. Ve genelde tatillerinde ve yaz aylarında kum madenlerinde çalışmaya devam ediyor. Francis okul hayatında da yalnızlık yaşadığından bahsediyor. Yazmak için kalem ve defterin olmadığını söylüyor ve bir yandan da pek arkadaşı yokmuş okulda. Ve bir röportajında köyde madenciliğe başladığında 10 yaşında olduğunu, iş yetişkinler için olsa bile herhangi bir seçim hakkının olmadığını, tek yapması gereken parayı kabul edip çalışması gerektiğinden bahsediyor. Belki de şu anda inanılmaz abartı gücünün sebebi küçük yaşta kendi yaşına göre çok daha üstün işlerde çalışması da olabilir, bilemiyoruz. Peki 10 yaşlarında olan, annesi babası boşanmış, daha yemek yemeye parası olmayan, okulda arkadaşı olmayan bu çocuğu hayatta kalmaya iten olgu neydi? Tabii ki de dövüşmek oluyor. Francis 17 yaşında okulunu bırakıp yollara çıkıyor. Ailesini de terk ediyor artık. Önce Nijerya'ya gidiyor. Ardından Cezayir'e gidiyor. Ama hani gidiyor ama nereye gittiğini o da bilmiyor. Hani bir şekilde yolculuk ediyor. Bu yolculuğu yapmasındaki asıl amaç kafasındaki bir hayali gerçekleştirmek. Mike Tyson gibi boksör olmak. Yolculuğu ortalama 14 ay sürüyor ve bu 14 aylık süre içerisinde bazen çöp yığınlarından yemek arıyor. Bazen çalıların arasında yatıyor. Evi yok, yurdu yok, parası yok cebinde. Bir şekilde hayatına devam ediyor ve bu yaşadığı 14 ayı da cehennem olarak nitelendiriyor bir röportajında. Bu yolculuğu sırasında bir röportajda 2 hafta boyunca duş almadığını söylüyor. Ardından Avrupa'ya geçiyor. İspanya'ya geçtiğinde bu cehennem bitmiyor. İspanya'da da 2 ay boyunca hapis yatıyor bu mülteci muhabbetlerinden dolayı. Ve ardından Fransa'da MMA Factory salonuyla tanışıyor ve orada koç Fernand Lopez ona koçluk yapmaya başlıyor. Eşyalarımı da spor salonuna bırakabilir miyim muhabbetini koça söylediği zaman koç da Francis'in evsiz olduğunu anlıyor ve bir süreden sonra yurtta kalmaya başlıyor. Benim kulüp arkadaşım Cafer Gök de şu an Fransa'da, Paris'te antrenman yapıyor. O da burada inşaat işinde çalışıyordu. Zorlu bir hayat yaşıyordu. Şu an Fransa'ya gitti. Orada da dövüş hayalini kovalıyor. Francis'in strike'ı çok güzeldi ama grappling'i çok kötüydü. O yüzden koçu sürekli onu grappling antrenmanlarına yönlendiriyordu ve ilk çıktığı maçta bildiğin Brezilyan Jiu-Jitsu tekniğiyle rakibini yendi. MMA'de yaptığı 5 maçtan sonra maçları tabii sürekli knockout'ta bitiyor. Ardından UFC'den davet geliyor ve ilk çıktığı UFC maçında Luis Enrico'yu knockout ediyor. Ardından çıktığı ikinci maçta Curtis Blades'i knockout ediyor. Tam çeviremiyorum İngilizcem kötü olduğu için. UFC'de çıktığı ilk 4 maçı knockout'ta kazanınca Dana White da knockout'ta maç kazanan dövüşçüleri çok seviyor. Potansiyeli olduğunu görüyor. Conor McGregor da aynı şekildeydi. Karşısına Andrei Arlovski'yi veriyor. Arlovski çok tecrübeli bir sporcu. Zamanında Fedor'la dövüşmüş bir dövüşçü. Arlovski de ilk roundda knockout edince bu sefer karşısına Alistair Overeem çıkıyor ve biliyorsunuzdur Alistair Overeem'in attığı bir tane uppercut'ta onu knockout ediyor yine ilk roundda. Gelin bir beraber bakalım şimdi karnesine. Miocic'e yeniliyor, Derek Lewis'e yeniliyor ve bunlar grappling problemi yüzünden kaybedilen maçlar. Ama grappling'ini geliştirmeye başlıyor gün geçtikçe ve Cain Velasquez'i ilk roundda knockout ediyor. Biliyorsunuz Cain UFC'de kemer sahibiydi ve yıllarca kemeri domine etti. Junior Dos Santos'u Brezilyalıyı ayaktan knockout ediyor. Brezilyalı da Dos Santos da çok iyi bir boksör. Onu da tanıyorsunuzdur belki. Ve ardından Miocic'te dövüşüyor. Son 16-3'lük maçında. 16-3'lük maçında Miocic'te knockout ediyor yumruğuyla. Onun da videosunu paylaşmıştım sayfamda. Bir de yorumlarda söylüyorsunuz hani niye böyle uzun video çekerken kameraya bakmıyorsun diye. Kameraya bakınca böyle Metin Şentürk gibi oluyorum. Şaşı gözüküyorum. Kamera kalitesiz olduğundan dolayı ben anlamadım niye böyle gözüküyor. Normal çıkmıyor yani, garip. Francis'in şu an itibariyle 4 milyon dolarlık bir para topladığı söyleniyor. Annesini de yokluktan çıkartıp şu an rahat bir hayat yaşatıyor annesine de. Hayırlı bir insanmış Francis. Francis'in yüzüne bakın, bunu ben yakaladım, benim düşüncem. Bazı insanların yaşadığı çok ciddi zorluklar o insanların yüzlerinde kalıcı bir yer ediniyor ve bunu istediğin kadar iyi beslen, istediğin kadar kaliteli yemekler ya falan filan atamıyorsun o yüzündeki fakirliği, yaşadığın zorlukları. Bunu bazı inşaat işçilerin yüzünde de görebilirsiniz. Fakir insanların yüzünde de görebilirsiniz. Hayatın belli başlı zorluklarından geçmiş ve gerçekten acılar yaşamış insan kendini geliştirecek motivasyonu içinde hissedebiliyor ve
sınırları zorlayabiliyor. Bu Mike Tyson belgeselini çekmiştim. Onda da böyleydi. Mike Tyson da çok zorlu bir hayat yaşamıştı. O zaman videoyu şu sözle bitireyim. Friedrich Nietzsche hayatın anlamını arayan bir filozof ve bu hayatın anlamını ararken çok ciddi nöbetler geçiriyor. Acılar yaşıyor, krizler geçiriyor ve bu krizlerin tedavisi için belli başlı doktorlar arıyor bir kitabında ve bir doktor da bu acıları dindirmesi gerektiğinden bahsediyor ama Friedrich Nietzsche bunu kabul etmiyor. Çünkü aslında yaşadığı bu acılar onun kendi karanlık yolunda ilerlemesi için bir motivasyon kaynağı. Yani eğer bu acılar olmazsa ben bu karanlık yolda ilerleyemem diyor. Ve siz de dövüş yolunda ilerleyeceksiniz veya herhangi başka bir yolda olur. Yaşadığınız acılardan kaçmayın. Bu gerek fiziksel acılar olur, gerek duygusal acılar olur. Mesela yumruk yersiniz. Bunlardan kaçmayın, bunları sevmeye çalışın olabildiğince. Veya ne bileyim sosyal hayatınızda kız arkadaşınızdan ayrılırsınız, arkadaşlarınızla kavga edersiniz, yalnız kalırsınız, ölüm acısı yaşarsınız. Bunlardan kaçmak yerine bunlarla yüzleşin. Yani özetle şair ne diyor? Kendi alevinizde yanmaya hazır olmalısınız. Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz?